Bugün sizlere kornişon salatalık turşusu tarifi vereceğim. Daha önce bu turşunun tarifini sizlere vermemiştim. Birçok istek geldi yorum bölümünden, özellikle yorumlardan bana bu turşunu yapmam konusunda ben durur muyum? Tabii ki de size tarifini veririm. Nefis Lezzeti Tarifler kanalımdan herkese merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok fazla istek alan kanalımdan bana özellikle yorum bölümlerinden yazan arkadaşlar için salatalık turşusunun tarifini vereceğim. Pazardan aldım, hazırladım. 3 kilo salatalık aldım. Şu kornişon küçücük olanlarından 3 kilosunu 100 TL verdim. 35 lira kilosu. Evet, çok fazla istek alan bu turşunun tarifini hadi gelin hep birlikte öğrenelim. Evet, turşumuzu hazırlamaya başlayalım. Gördüğünüz gibi kornişonluk salatalıklarımı kabın içine döktüm. Şimdi ne yapacağız? Bol bol suda yıkayacağız arkadaşlar. Çünkü bunun kumu var, sapı var, çöpü var, her şeyi var içinde. Bol suda yıkayacağız. Nereden baksanız 5, 6, 7 tamamen kumundan, çöpünden ayrılana kadar yıkamamız lazım. Ovuştur öyle öteberi de değil. Elimizle ovuştura yıkayacağız. Bakın. Ben genelde o şekilde yıkıyorum. Çünkü küçücük bunlar. Kumlu yerlerde yetiştikleri için kumun üstünde, sapı, çöpü üstünde. Ne kadar temiz yaparsanız o kadar lezzetli olur. Evet, buraya kadar izlediyseniz videomu, abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olarak da kanalımı desteklemiş olursunuz. Bildirimlerinizi de açarsınız ki en güzel tariflerimden haberdar olursunuz. Buraya kadar küçük hatırlatma yaptım size. Evet, benim şu anda yıkama aşamam da bitti. Gördüğünüz gibi tamamen kumundan, sapından, çöpünden ayrılana kadar yıkadım. Şimdi şöyle kenara alalım. Elimize bir bıçak alıyoruz ve şu küçük uzun kalan sap kısımlarını, başka bir yerini kesmeyeceğiz. Neden kesmeyeceğiz? Çünkü bıçakla keserseniz bunlar erime yapar. Asla kesmeyeceğiz. Hemencecik ucunda, bazılarında onun zaten uzun sap kısımları var. Onları alın. Almasanız bile olur. Olur, olmaz mı? Olur. O da çünkü salatalığın sap kısmı ama hiçbir zarar vermez, ama ben hadi alayım dedim. Şöyle onların hemencecikin uzun kalan bölümlerini bakın aldım, tepsimde şöyle kenara alıyorum. Evet, saplarını da kestik, fazla olan yerlerini. Şimdi ne yapacağız? Bakın, bir tane kürdan aldım elime. Hemencecik birer tane delik açıyorum. Bu deliğin açmamın da sebebi salamurasını içine alması için. Yani salamurayı içine alırsa çıtır çıtır, kütür kütür bir turşu olacak bu. Hemencecik birer tane, bakın fazla değil. Hatta hiç delmeseniz bile gene turşu içine alacaktır, ama yine de bir delik açalım. Ama bıçakla asla kesmeyin, yaralamayın, çünkü oradan erime yapar. Hepsini bu şekilde tıp tıp elimizde kürdan ile deliyoruz. Dersiniz ki benim kürdan yok evimde, ne yapayım? O zaman çatalla, çatalın bir dişini hemen tık tık delikler açın. Başka bir şey değil. Evet, kürdanla delme işlemimiz de bitti. Gördüğünüz gibi hazır. Burada da 4 tane havucum var. Bu havuçlar, geçen gün ben yine bir turşu tarifi vermiştim size. Kamber biber turşusu doldurma yapmıştık. Hani hatırlayan, bakanlar bilir. Abonelerimiz, genelde bildirimleri açanlar bakıyor benim videolarıma. Ondan kalan 4 tane havuç kullanmadım. Şu anda duruyor. Ziyan olmasın. Hemencecik onları da şöyle yıkadım. Üzerinden sapın şeyini alıyoruz, kabuklarını. Hemen uzun uzun böyle çubuk şeklinde onları da kesiyorum. Değerlendireceğim. Hiçbir şeyi ziyan etmem ben. Genelde değerlendiririm, yemek yaparım. İşte çorbalarda kullanırım, pastalarda, böreklerde, havuç, her şeyde kullanılır da. Şimdi bu şekilde gördüğünüz gibi ince uzun şeritler halinde ya da halka kesin, hiç fark etmez, doğradım. Havuçları değerlendirmek için 4 tane evde kalan havuçlarım. Şimdi sıra geldi turşumu hazırlamaya. 3 kilo turşuyu hazırlayacağız arkadaşlar. 3 kilo salatalıklardan turşuyu hazırlayacağız.
Bu bidonlarım benim 1,5 kiloluk. 2 tane bidonum var. Biri ince uzun, birisi biraz daha şişmancana. O kısa durduğuna bakmayın. Aynı ölçülerde ikisi de. İçlerine sarımsaklarımı da daha önceden hazırlamıştım. Kesmiştim, doğramıştım. Şöyle bakın dip kısmına biraz attım. Ve salatalıkları içine dolduruyorum. Şöyle avuç avuç dolduruyorum. Bakın bu şekilde. Dolduruyoruz. Birazcık yarıya gelir gelmez şu doğramış olduğum havuçlarda var ya, şöyle kenarlarını hem güzel bir renk yapsın, süs yapsın, hem de değerlendirelim dedim. Şöyle onları da dilim dilim atacağım. Bu havuçları yani bidonlarıma göre ayarlayacağım. Kimine 3 gelir, kimine 4 gelir, kimine de hiç gelmez. Başka şey değil yani. Devam ediyoruz doldurmaya. Şöyle bakın avuç avuç yine dolduruyorum. Bakın bunları ağır çekimde dolduruyorum ki ağır çekim değil, yani normal çekim, yine de herkes öğrensin nasıl yaptığımı. Daha sonra işte göstermeden hızlı çekim yapıverdin, geçiverdin demesin kimse bana. Havuçlardan yine şöyle kenarlara birkaç bırakıyorum. Bakın şöyle birkaç tane. Bir de bakın arkadaşlar, doldururken böyle tıp 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 vurdurun. Neden vurdurun? Bu küçük salatalar güzel yerleşsin ki güzel dolsun bidonlarımız. 1,5 kiloluk, ikisi de biri 1,5, diğeri de 1,5 kiloluk, toplamda 3 kilo eder ikisi yani. Bidonlarımı dolduruyorum. Tabi bunlar almayacak. Daha da dolduracağız. Bakın bu şekilde işte aralarına havuçları ile birlikte turşumuzu kuruyoruz. Doldurduk. 2 tanesi doldu. Şöyle kenara alalım. Şimdi kavanozları dolduracağız tabii ki de. Şöyle bakın 3 yarım kilo, bir tane de 1 kiloluk kavanozu getirdim. Yetmezse gene getireceğiz tabii ki de, bu kadarla kalmayız. Yine alt kısımlarına birazcık sarımsak, aralarına yine şöyle havuçlardan koyuyorum. Hızlı çekime geçtim arkadaşlar. Hızlı hızlı bu aşamada dolduruyoruz. Avuçları pay ede de dolduruyorum. Yani hepsine 1-2 artık ne gelirseydi, kavanozlarımı tamamen dolduruyorum. Şöyle bakın doldurduk, onları da vurdurmak için aşağı koydum. Çünkü tak 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 yapmasın tahta sofranın içinde diye. Vurdurarak dolduruyorum. Evet. Havuçları ben bitirdim. İşte ona buna pay ettim ama birazcık salatalarım kaldı. Onları ziyan mı edeceğiz? Tabii bir tane daha kavanoz aldım. Hemen ona da birazcık sarımsak atıp onu da doldurdum. Birkaç eksik kaldı. Öteki fazla koyduklarımdan birer tane de onun üzerine, tamamdır. Hazırlamış olduk. İşte 4 tane yarım kiloluk, bir tane 1 kiloluk, 2 tane de 1,5 kiloluk turşumuz oldu. Kalan sarımsakları da şöyle kardeş payı hepsine birazcık atıyorum. Sarımsakları da attık. Şimdi sıra geldi tuzunu vermeye. 1,5 kiloluk bidona 1,5 kaşık bakın kaya tuzu koyuyorum. Dikkatli bakın. Ölçüleri veriyoruz şu anda. 1,5 kiloluklara 1,5 yemek kaşığı. Ölçü budur arkadaşlar. 1 kiloluk kavanoza da 1 yemek kaşığı. Yarım kiloluklara da yarım yemek kaşığı. İşte bakın gözünüzün önünde ölçüleri birebir veriyorum. Ölçüleri verdik. Şöyle 1 yemek kaşığı tekrar tuz doldurdum. Azıcıkın bakın kardeş payı, şuna ona buna ona buna. O 1 kaşığı da şöyle paylaştırıyorum ki illaki ben birazcıkın 1 kaşık fazla gönlümden geçer. Şimdi sıra geldi şekerini vermeye. Yine aynı ölçüde 1,5 yemek kaşığı tuza
1,5 yemek kaşığı şeker koyuyoruz. Yani yine 1 kiloluk kavanoza 1 kaşık, yarım kiloluklara da yarım yemek kaşığı. Tuz ölçüsüyle aynı oranda olacak. Şekerini de verdik. Şimdi sıra geldi sirkesine. 1,5 kiloluklara 1,5 su bardağı ile, bakın, su bardağı ile normal standart içtiğiniz su bardakları sirkesini veriyoruz. Buna da 1,5 döküyoruz. Ben bu sirkeyi geçen de almıştım. Bak, bunlara tamam iyi gelecek bu şimdi. Bir bardak da buna. Diğerlerine de yarım su bardağı, bakın, sirke döküyorum. Ölçülerimiz çok birebir ölçülerdir. Çıtır çıtır, kütür kütür bir turşu yersiniz. Öyle bulanık bulanık da olmaz. Berrak, mis gibi bir turşu yemiş olacaksınız eğer bu ölçülerde yaparsanız. Sıra geldi suyunu vermeye. Normal içtiğimiz su. Bakın, parayla satılan sular, klorsuz sular. Onlardan. Çeşme suyu değil arkadaşlar, bakın. Hani yok ben parayla satılanı koymam derseniz de kaynatın, soğutun, onu koyun. Kireç bir ayrılsın suyun içinden. Ama ben kaynatmadım, tatlı su, klorsuz su. Dolduruyorum hepsine güzelce. Üzerlerine çıkana kadar suyunu da veriyorum. Soğuk su, hatta bu aşamada bazıları sıcak koyuyor. Sıcak değil arkadaşlar. Ben soğuk suyla yapıyorum turşularımı. Şimdi sıkı sıkı sıra geldi kapaklarını kapatmaya. Şöyle sıkı sıkı var gücümüzle, bakın, dişini atlatmadan. Kapaklarınız bozuksa kullanmayın. Kullanacaksanız da iyi bakın, bozuk olmasın. Doldurduk, şöyle hani kapakları kapadıktan sonra şöyle bir alt üst çevirirken bir bakın, sızma yapıyor mu, akma yapıyor mu? Eğer akma, sızma yaparsa o kapağı hemen değiştirin. Hemen değiştirin, başkasını koyun ya da yenisini, sıfır kapak kullanın. Benimkilerde birazı kullanılmış, birazı sıfır kapak. Şöyle bakın, sıkı sıkı kapattık ya. Şöyle birazcık karıştıralım. Neden? Tüm malzemeler birbirine geçsin. Tabii ki suyla sirke karışsın, tuzla şeker karışsın. Şöyle bakın, karıştırıyoruz. Tüm malzemelerin aromaları, lezzetleri birbirine geçsin. Ve o şekilde turşumuz olsun. Güzelce karıştırın. Alt üst getirin. Biraz durun. Tekrar bir alt üst getirin. Çalkalayın. Hem kaya tuzlu da erimiş olur bu sayede. Bakın. İşte böyle yani. Karıştıracaksınız. Başka hiçbir şey yok. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yaparsınız. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.